Kani Karaca Usta'nın ses analizi. Ya Kani Karaca Sami Kani Karaca'nın ses analizini yapmak eee, size bir şeyler çıkartmakla olur. Kani Karaca bir ustadır. Onun ses analizi yapsam ne olur, yapmasam ne olur diye düşünebilirsiniz. Ama ben bunların arasından size, yani çünkü Kani Karaca tasavvuf müziğinde, yani ilahi bu tarz müzikte tepedir. Tepedir. Türk müziğinde tepedir. Çok üstad, çok büyük üstad. E, Ama size bir şeyler çıkarmaya çalışayım ses tekniğiyle alakalı, neler yaptığıyla. Merak edenlere. Sazlar çalır. Ya bir numara, en güzel özellik açıkçası o parçayı, sazlar çalınır. Ne olursa olsun arkadaşlar, ağız genişliği değerlidir. Sazlar çalır. Güzel nefes alarak giriyor. Bakın. İzleyin. Sazlar çalır. Nefes almadı. Aldı. Çok farklı bir stili var ya. Bahçelerin. Oradaki o kafa sesine, falsettoya dönüşü inceler misiniz? Bakın. Biraz kafasını yukarı kaldırmasının zorluğunu yaşıyor ama stili o. Bilmiyorum bu kayıtta yaşı kaçtı. Çok bariz bir burun karakteri var. Çok normal. Biraz gülerek size gösteriyor sesleri. O Sesi var şarkıların mükemmel entonasyon. Mükemmel entonasyon arkadaşlar. Seneler önce konservatuvarda okurken hayatımda size küçük bir anımı anlatayım. Konservatuvar birinci sınıftayım. Hazırlık bitti. İşte Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İTÜ'de okuyorum. O sırada bir hocamız vardı. Beni devamsızlıktan bıraktı. Kaldım. Bir sene sonra dersi alttan alacağım. Fakat ilginç olan şu, koca bölümde bir tek ben kalmışım. Benden başka kimse kalmış. Türk müziği repertuar. Türk sanat müziği repertuar dersleri. Kaldım. Bir sene sonra işte gittim. Dersi aldım alttan. Fakat hocanın kim olduğumu bilmiyorum. Arkadaşlar bir gün böyle geldim. Sene başlayacak. Kapıya geldim böyle. Önünde bakıyorum. Kim var? Baktım listede bir tek ben varım. Yani sınıfın önünde liste asılır kimin gireceğine dair o sene. Ben bir baktım bir tek ben varım. Allah Allah dedim. Hoca kim? Bir baktım Alaaddin Yavaşça. Yani ben bir sene boyunca Alaaddin Yavaşça'dan özel ders aldım. Alaaddin hocamız karşıma geçerdi. Ben karşısına geçerdim. Bir de repetitör Kanun gelirdi. Ders böyle. Şimdi Alaaddin Yavaşça ile çalışırken o dönemlerde şöyle bir problemim vardı. Diyordum ki ya ben ikinci sınıfa geliyorum okulda. Hani artık bu okuldan alacağım. Çok fazla bir şey kalmadı. Temel eğitimi aldım. Nota öğrendim. Hani bundan sonra hep repertuar biraz sıkıcı olacak diye düşünürken o sene hayatımda iki önemli insan girdi. Biri Alaaddin Yavaşça, biri Yücel Paşmakçı. Alaaddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı'nın bana yaptıkları şu oldu. Bir kere Alaaddin Yavaşça ile derse girmek inanılmaz bir şeydi. Bunun inanılmazlığının bir numaralı sebebi arkadaşlar, o kanundaki küçük küçük koma sesler vardır. Küçük farklı basılan, işte azaltılan, eksiltilen böyle minik perdeler vardır. O seslerin her birini nasıl mükemmel verdiğini görünce dedim ki bu iş başka bir iş. Çok başka bir iş. Şimdi Kani Karaca'yı dinlerken o başka işin benzerlerini görüyorsunuz. O nedenle üstad diyoruz bu insanlara arkadaşlar. O nedenle onların çünkü kulaklarında o sesler, o Türk müziğindeki komalar, o küçük küçük sesler, bu bölgeye, bu ülkeye, bu coğrafyaya ait olan o sesler o kadar iyi yer etmiş ki. O sesleri vermek o kadar uzun yıllar, o kadar güzel bir kulak gerektiriyor ki işte Kani Karaca gibi büyük ustalar size o muhteşem küçük sesler arasındaki farkları öğreten müthiş entonasyon becerili olan insanlar. Dinleyelim.
Glissandolara bakar mısınız, o geçişlere bakın nasıl temiz. Yani daha çok sesi nasıl çıkarttığından çok odaklanacağınız şey arkadaşlar. Çünkü hani teknik olarak şöyle diyebiliriz. Efendim biraz kafasını kaldırıyor. Birazcık bak boğazına gitti ses falan filan. Bunları bir kenara bırakıyoruz. Kani Karaca'yı inceliyoruz arkadaşlar. Bir kenara bırakıyoruz bunları. Kani Karaca'nın en önemli özelliğini size anlatıyorum. Yani ders gibi açıp okumanız gereken özelliğini anlatıyorum size. Nasıl eser okuduğuna bakın. Hangi sesleri nasıl temiz verdiğine bakın. Enstrüman temizliğinde. Evet biraz ışırtı var. Evet biraz boynunu fazla kaldırıyor. Tamam. Bunlar doğru mu? Evet şan tekniği açısından doğru ama benim odağımı bozuyor Kani Karaca. Çünkü ben öbür başka bir şeye hayranlıkla bakıyorum hep. Bülbül sesi var şarkıları, Bir ses. bir tazeme var şu kızın Görüyorsunuz değil mi temizliği? handelerinde, handelerinde. Kafasını kaldırdığı için ses hep boğazına doğru duruyor. Sesleri çıkarıyor. Çok kendi ses register'ı için çok doğru bir tonda okuduğu için rahat okuyor. Fakat hani anlıyorsunuz değil mi? Bir şey dememe gerek yok. Sesler boğazında kalıyor. İyiler kapanıyor. Gazel geliyor galiba. Of! Of! Gazel'de ne kadar değişti görüyor musunuz karakteri? Kendi alanına, kendi ustalık alanına girdik. Oh! Ne güzel bir gün ya, şükür. Sesler açılıyor bakın. Acayip ya. Ya o seslerin temizliği var ya, sabah akşam dinlerim yani. Çünkü konservatuar yıllarımız bizim arkadaşlar ses düzeltmekle geçti. Yani o geçkileri, o makamsal hareketleri öğrenip kulağımıza yerleştirmeye çalışmakla geçti. O nedenle böyle dinlemeye böyle ders gibi ya. Ders gibi hoca işte yani. Klasik kemençe gibi renk. Nefes aldı. Gün yüzün gülşende cana gösterirken gül güle her zaman İnanılmaz değil mi ya? Yani üf. Canlı yayını kapatasım geldi yemin ediyorum size arkadaşlar. O kadar yani. Ya bu iniş, bu sesteki bu güzel tertemiz böyle gazel stili mi kaldı ya? Yani başka bir devrin insanı dinliyorsunuz. Kulak çok acayip. Şabur. Sol. Caza döndü. Of. Yandakiler nasıl bakıyorlar görüyor musunuz? Bakın.
yani yanında o da dinleyesi geldi. Öyle böyle bir dinleyeyim. Delireceğim ya. İnanılmaz arkadaşlar, şunları yapmak. Sabah geçkisi. Bu nedir arkadaşlar, işte böyle bir şey. Kani Karaca neden ustadır? Kani Karaca açıklayamayacağımız kadar ustadır. Bu söylediklerim ne ki? Buzdağının görünen yüzü bile değil yani. Gerçekten çok böyle o kadar dolu ki o kulak. Türk müziğiyle o kadar dolu ki. Yani Kani Karaca'yı alın, bütün kaydettiği eserleri dinleyin arkadaşlar. Yani bir şeyi geliştirmek istiyorsanız. Bir sözüm daha var. Şimdi bakın. Hep şunu bekliyorsunuz değil mi? Böyle avaz avaz bağırsın, avaz avaz bağırsın. Gazel o değil ki işte. Yapın bu yaptıklarını. Nasıl böyle ciğerden vurdu o geçkiler, aşağı düşüşler. Hiç bağırmadı, çağırmadı ama o kadar etkileyici bir okuma ki. Yani işte makam bilmek, Türk müziği makamlarını bilmek, çok eser dinlemek böyle inanılmaz bir hale getiriyor işi. Yani avaz avaz bağırmak iş değil. Onu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Özellikle Türk müzikli solistleri. Geliyor. Çok acayip. Ağzının içinde hep büyük bir alan yarattığını fark edin. Ü'leri ne kadar koyu aldığını görün. Hiç kapalı değil. Ü demiyor yani. Büyük. Hicaza döndü. Sanki Of. Yani tam şuraya dokunuyor. Tam buraya dokunuyor. O kadar güzel bir okuma ki. Kani Karaca Usta için ne denir? Kalbe dokunur denir işte. Hakikaten öyle yani. Bu okuma kalbe dokunuyor arkadaşlar. Avaz avaz bağırıyor mu? Hayır. O kadar güzel Türk müziğinin o inceliğini, o güzelliğini, o naifliğini o kadar güzel işliyor ki. İşte bu insanlar sizi müziği sevdirir bu insanlar. Size müziği sevdirir. Alaaddin Yavaşçı'nın yaptığı gibi, Yücel Paşmakçı'nın yaptığı gibi, biri halk müziği, biri sanat müziği. Onların bana yaptığı gibi sizlere de müziği bu insanlar sevdirir. O kadar naif okuma ki, o kadar naif ama o naifliğin altında korkunç bir bilgi var. Karciğarı gördünüz mü? Kaç geçki ben sayamadım. Of, neler yapıyorsun hocam, neler yapıyorsun? Uşak. Hicaz döndü. Yandakiler uçtu. Çıldırdı. Mikrofonun nerede olduğunu görüyorsunuz değil mi gençler? Mikrofon burada. Yani Kani Hoca kuvvetli okuyor. Çünkü o ağzının içinde büyük sesler tuttuğunu görüyorsunuz. Biraz kapalı gibi duruyor ama büyük bir renk. Sevmem var şu kızın annelerin annelerin
Arkadaşlar kayıt değil bu ya. Bu ders yani. Ben bir anda kendimi kaybettim gene. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Kani Hoca Allah rahmet eylesin. Çok büyük sesler. Devam peki.